Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Reaper Factory. Evet, Introduction kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar, Reaper Factory amacı base olarak yani based amacı sondaj yapacak, mineral sondajı yapacak bir oyun oluşturmakmış. Play to earn bir based game. Bu karanlık dünyada bir fabrikamız var arkadaşlar. Bu fabrikada coin ve ingotlar üretiliyor. Ingot nedir? İşte külçe. Bunlar bizim amacımız burada, bu dünyada bizim amacımız fabrikamızı genişletmek ve olabildiğince yeni makineler üretip bu makinelerle nedir? Production'ımızı, üretimimizi arttırmakmış ve bunları yapmak için ayrıca drill'e sahip olacakmışız. Drill ne? Matkap. Yani matkap makinesi falan diyebilirsiniz buna. Bu ingotlar arkadaşlar Atomic Hub'da NFT'ler karşılığında değiştirilebilecekmiş. Fakat bu NFT'lerin, coin'ler ve ingotlar bu arada, bu NFT'lerin kompetitif yani rekabetçi fiyatları olması için partnerleri yardımcı olacakmış Reaper Factory'ye. Bir oyunun diyor eğlenceli olabilmesi için biz mükemmel bir rekabet sisteminin olması gerektiğine inanıyoruz diyor. Haftalık bir sistem getireceklermiş. Rank sistemi. Bu haftalık rank sisteminde kazananlara örneğin ilk ona NFT'ler vereceklermiş. Her hafta yenilenecekmiş bu arada. Üçüncü çeyrekte multiplayer'ı çıkacakmış oyunun ve oyun içerisinden kazandığınız tokenlarla beraber weapon'lar, özellikler ve defans modülleri satın alabilecekmişsiniz arkadaşlar. Sadece oyun içinden kazandıklarınızla yapabilecekmişsiniz. Evet, game konsepte geçtiğimiz zaman arkadaşlar bu drill'le bronz, gümüş ve altın orlar, cevherler çıkarabiliyormuşuz. Bu drill'ler 3 ayrı şekilde upgrade edilip 3 tane de ayrı modüle sahiplermiş NFT'lere. Bu drill'ler upgrade edilebiliyormuş ve 3 ayrı modül takabiliyormuşuz bunlara NFT olarak. Bu coin'ler ve cevherler, ingotlar Atomic Hub üzerinde arkadaşlar NFT'ler karşılığında trade edilebilecekmiş ve foundries yani üretimhane, dökümhane. Bu dökümhanelerde de oil pumps yani petrol pompaları ve drill modülleri yapabilirmişiz. Her hesapta maksimum 5 tane dökümhane tarzı üretimhane gibi yerler alabiliyormuşuz. Arkadaşlar 10 tane coin bir tane ingota eşdeğermiş. Yani 10 tane bronz coin'iniz var mesela şöyle bir tane ingota yani bir tane cevherine böyle eşitmiş. Bu coin'lerle ingotlar Atomic Hub'da arkadaşlar kullanılabiliyorlarmış ve ayrıca Atomic Hub'da create'e ve upgrade'e yarıyorlarmış. Okey bunu yukarıda da yazmışlar. 2 kere yazmışlar nedense. The future you go with your drill. Drill'inizde diyor ne kadar ileri gidebilirseniz, matkabınız ne kadar gelişmişse, ne kadar ileriyi kazabiliyorsanız arkadaşlar o kadar fazla cevher çıkarabiliyormuşsunuz ve o kadar iyi quality yani kaliteli cevherler çıkarabiliyormuşsunuz. Drilling kısmında arkadaşlar şöyle diyeyim. Şurayı ben size özet geçeyim. Ya işte modüllerinizi kurarak arkadaşlar drill'inizin gücünü arttırabiliyorsunuz. Daha ileriye gidebiliyorsunuz ve zaman kazanabiliyorsunuz. Daha hızlı zamanda yapmak için ayrı bir modül takıyorsunuz. Efendime söyleyeyim ve bu şeylere de saldırılar da oluyor. İşte bu drill'lerinize saldırılar da oluyor. Bu drill'lere saldırıları korumanız da gerekiyor. Gibi burada anlatmışlar zaten. Oil pump'lar mesela bakın yani petrol çıkarmamıza yarıyormuş. Bunlara da be careful to recover ores, use them in your smelters. Smelter'lar içinde yani eritimhaneler içinde recover ederken mesela ingota çevirirken vesaire veya gelen şeyi direkt coin'e çevirirken dikkatli olmanız gerekiyor diyor. Eğer diyor unutursanız zamanını kaçırırsanız diyor bataryanız biterse yani bütün kazandığınız harvest'ların hepsi siliniyormuş ve tekrar sıfırdan harvest'a başlamanız gerekiyormuş arkadaşlar. Şunu söyleyeyim size zamanı var. Mesela örnek veriyorum siz drill'e yolladınız 2 saatlik yolladınız gittiniz 5 saat sonra geldiniz. Maalesef burada o iş yok. Eğer 5 saat sonra gelirseniz yeterli de modülünüz yoksa bunun için bütün topladığınız harvest'lar çöp oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Batarya pil modülü var arkadaşlar tabii ki. Şöyle gördüğünüz gibi bataryalar Common, Rare, Epic ve Legendary olarak ayrılıyorlar. 60, 90, 120, 180'dir. Bunlar oyun içerisinde operasyona yolladığınız zaman işte taktığınız şeyler pil olarak bataryalar. Motor modülümüz varmış. Bu da hızımıza yarıyor. Hız nedir işte Speed 1, Speed 1.5 ya 1.5. Ondan sonra Speed 2, Speed 3 Legendary'si. Bu da hızımıza yarıyor mine yaparkenki hıza ve armor modül en sonda size gelecek olan saldırılardan veya direkt saldırılar evet sizi koruyor ve Common'ı 100 hit point, Rare'i 150, Epic'i 200, Legendary'si 300 hit point koruyor arkadaşlar. Foundries işte bu dediğim o üretim muhabbeti dökümhane gibi düşünebilirsiniz bunu. Burada normal coinlerinizi arkadaşlar şeylere dönüştürebiliyorsunuz. NFT'lere. Bronze, Silver and Gold ores into the coins. Demiştik ya 10 tane coin bir tane ingot ediyordu. Burada da
Dokümane aslında para basıyor yani. Size para basacak. Yani neymiş burada da diyor ki to make a bronze coin you need 100 bronze ores and 300 oil. Yani burada bronze coin yapmanız için arkadaşlar 100 tane bronz cevherine ve 300 tane de petrole ihtiyacınız var diyor. Diğerlerinde de aynı şekilde gidiyor. Foundries'te de şöyle protection 1 coin. İşte burada da zaman arkadaşlar. Eğer common'ınız varsa 12 saat, rare'ınız varsa 9 saat, epic'iniz varsa 6 saat, legendary'niz varsa 3 saatte yapıyor. Aşağıda da petrol pompaları var. Gördüğünüz gibi petrol pompaları da arkadaşlar. Buradan da işte petrol çıkaracağız arkadaşlar. Barillerden çıkıyor. Buralardan barille. İşte Türkçesi de varil. Bariller çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi. 3 tane diyor. Sahip olabilirsiniz diyor. Burada 4 tane farklı type'ı varmış bunun. Gördüğünüz gibi Common, Rare, Apple, Legendary. Burada mesela Production. Üretim 8 varili 24 saatte üretiyor. Burası 5 varili 24 saatte. Burada sadece fazla üretim muhabbeti var. Hepsi 24 saatte bir ve bir varilin içinde arkadaşlar 1000 tane oil var. Yani burada dokümanede kullanacağımız 300 tane. Ona göre pay biçin yani bu gerekli olacak bize. Crafting'e geldiğimiz zaman crafting'de de arkadaşlar demin anlattığım gibi 10 coin of bronze, 10 tane bronze coin, 1 bronze ingot, 10 tane gümüş coin, 1 tane silver ingot gibi bunları da NFT Marketplace'te kullanabileceğiz. Oyunun main görünümü şu olacak arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi petrol, materials, coins, shops, coin ingots, shops. Şurada işte oil pumplarımız var. Burada dokümanelerimiz var gibi. Şimdi şöyle bakalım. Phase 2'da arkadaşlar partner shop geliyormuş. Burada diyor ki partnerleriyle beraber ortak bir shop açacaklar sanırsam ki buradaki NFT'leri, whitelist'leri, paketleri ingotlarla alabilecekmişsiniz arkadaşlar. Phase 3'yi daha demin anlatmıştık. Phase 3'de multiplayer geliyor. Bu multiplayer'da robotlarımız olacak. Bu robotların işte 4 tane farklı özelliği var. Hassas robot, işte suikastçı robot, tank robot, mühendis robot ve bunlara da 6 tane ayrı modül koyabiliyormuşuz. İşte pildir, motordur, zırhtır, weapon'dır arkadaşlar. Burada da kapışmalar dönecek. Phase 3'den itibaren başlayacak. Tabi daha fazla modül de eklenecekmiş. Daha fazla drill muhabbeti de eklenecekmiş. Bunlar şimdiki halleri arkadaşlar. Burada bir paket kısmı var. Bu paketleri whitelist ile veriyorlar. Yani şu anda bronze whitelistiniz varsa bronze pack alacaksınız mesela Discord'larında. Burada zaten duyuruyorlar, işler yapıyorlar vesaire. Turkish kısmında da biz varız. Ayrıca bugün akşam 9'da yayınım var. 2 tane silver pack, 4 tane de bronze pack dağıtacağım. Haberiniz olsun. Sizleri de bekliyorum yayına. Gold pack yani gold whitelistiniz varsa gold pack alacaksınız. Silver whitelist varsa silver pack, bronze whitelistiniz varsa bronze pack alacaksınız. Tabii ki bunlar satışa da çıkacaklar. Şöyle bir bakalım oyunun ekonomisi işte kullandığı tokenlar arkadaşlar. 3 ayrı coin tipi var. Bronz, gümüş ve altın. 3 ayrı da ingot tipi var. Bronz, gümüş, altın diye söylemişler. Roadmap'inde gördüğünüz gibi anlattığımız şeyler. Quake 3'de artık Android ile iOS'a çıkacakmış ve PvP'si gelecekmiş. Bridge, Vax ve Ada arasında da bridge yapacaklarını söylemişler burada. Şöyle bir team'e bakarsak team çok güzel bir team arkadaşlar. Ben onu da göstermek istiyorum size. Partnerleri arasında Krypton ve Macverse var. Hatta şurada gizli partnerleri de var. Daha paylaşmamışlar. Şöyle aşağıdan bakayım. Yok kapalılar. Girip bakarsanız görürsünüz. Bu oyunun arkasında sağlam insanlar var ve takımları da gerçekten hepsi benim daha önceki projelerden tanıdığım insanlar. Neredeyse hepsi diyeyim yani. O yüzden agalar oyunumuz budur. Linkler buradadır. Ve ben aşağıya bunun biz Türkçe'ye çevirdik bu arada white paper'ını. Biz kendilerine yolladık, ilettik. Yakında da eklenir Türkçe bir hali. Bu videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski ve kendi kararıdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Discord'u aşağıya bırakıyorum. Akşam 9'da canlı yayınımız var. Çekilişe katılmayın. Çekilişe katılmayın mı dedim ben? Zor. Çekilişe katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.